Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Citroen C3 Aircross. Daha henüz piyasaya yeni çıkmış olmasına rağmen kendi fan kitlesini yaratmayı başaran C3 Aircross 2021 yılında ilk makyajına kavuştu. Haydi şimdi gelin yeni Citroen C3 Aircross'ta neler değişti, almaya değer mi, tüm bu soruların cevaplarını öğrenelim. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Citroen C3 Aircross ilk kez piyasaya çıktığı 2017 yılından bu yana 330 bin adetten fazla satmasıyla B-SUV sınıfının rekabetçi oyuncusu olmayı başardı. PSA PF1 platformu üzerinde üretilen C3 Aircross'un ikiz kardeşleri arasında Peugeot 2008 ve Opel Crossland X modelleri bulunuyor. Citroen markasının kendine has tasarım dilinin buram buram yaşandığı C3 Aircross'un en sevilen yanlarından biri de kişiselleştirilebilen trim parçaları oldu. 2021 yılında ilk köklü makyajına kavuşan C3 Aircross'a önden baktığımızda abisi konumunda olan C4'e bir hayli benzediğini fark ediyoruz. C-Experience konsept otomobilinden ilham alınan bu surat, Citroen'in yeni tasarım dilini temsil ediyor. Önceki nesliyle kıyaslandığında tamamen değişen ön tasarım sayesinde oldukça olgun gözüken yeni C3 Aircross'a ilk artı puanımı hemen veriyorum. Önceki neslinde tampon üzerinde yer alan kare formundaki büyük farların yerine havalandırma ızgarasının devamı gibi konumlandırılmış, daha ince farlara geçen bu tasarım oldukça şık durmuş. Standart olarak sunulan LED farlar ile günün hangi saatinde olursanız olun hem rahat bir görüş sağlayacak hem de dışarıdan fark edileceksiniz. Sis farının tamponun altında yer almasıyla yeni C3 Aircross adeta segment atlamış gibi duruyor. Birazdan tüm detaylarıyla öğreneceğimiz boyutlara geçmeden dahi yeni C3 Aircross'un büyüdüğünü net şekilde hissediyoruz. Yeni Citroen C3 Aircross'un profiline geçtiğimizde biraz detaylarda kalsa da yenilenmiş bir tasarım bizleri karşılıyor. Yeni C3 Aircross'un profili önceki nesliyle tasarımsal açıdan benziyor gibi gözükse de detaylara inildiğinde işlevsel özelliklerinin arttığını fark ediyoruz. Ön tampondan başlayıp teker üstlerinden devam ederek arkaya kadar uzanan plastik dodükler sayesinde yeni C3 Aircross olduğundan daha kaslı ve heybetli görünmeyi başarıyor. Önceki nesliyle benzer bir tasarım çizgisinde ilerleyen C3 Aircross'un profilindeki en büyük değişim C sütununda yer alıp tavan ile aynı renkteki çizgilerin kalkması oldu. Bununla birlikte yeni C3 Aircross'un tarzına tarz katan jantlar da tamamen yenilendi. 16 ve 17 inç büyüklüğündeki elmas kesim jantlar oldukça rafine ve oturaklı gözüküyor. Yeni Citroen C3 Aircross'un arka tarafına geçtiğimizde itiraf etmek gerekirse bir miktar üzülüyorum. Yeni C3 Aircross'un arka tarafı makyaj öncesine göre değişmiyor. 3 boyutlu bir efekte sahip arka stoplar, bagaj tasarımı ve model isim yazısı makyaj öncesiyle tamamen aynı. Ayrıca tasarımıyla sadece şık ve kaslı gözükmekle kalmayıp ufak çarpışmalarda C3 Aircross'un kaportasını koruyan şişkin arka tamponda makyaj öncesine göre değişmiyor. Yeni eklenen haki grisi, voltaik mavi ve kutup beyazı renklerini tavandaki siyah ve beyaz renkleriyle yeni C3 Aircross'ta isteklerinize bağlı kombinler yapabileceksiniz. Yeni Citroen C3 Aircross'un boyutları ise makyaj öncesine göre ufak da olsa değişiyor. Yeni C3 Aircross 4160 mm ile önceki nesline göre 10 mm daha uzun, 1760 mm genişliği ve 1640 mm yüksekliği ile ise makyaj öncesiyle aynı kalıyor. Dingil uzunluğu ise 2600 mm ile yine önceki neslindeki boyutunu koruyor. Yeni Citroen C3 Aircross'un iç mekanı da tıpkı dışarıda olduğu gibi ufak fakat etkili bir makyaj geçiriyor.
Yeni Citroen C3 Aircross'un iç mekanını makyaj öncesiyle kıyasladığımızda ilk başta gözümüze hiçbir değişim çarpmıyor. Fakat detaylara indiğimizde yenilikleri fark ediyoruz. Yeni Citroen C3 Aircross'un iç mekanına adımımızı atar atmaz ilk dikkatimizi çeken yenilik Citroen'in patentli ürünü Citroen Advanced Comfort markalı koltukları oluyor. Daha önce ilk defa C4 Cactus ve C5 Aircross modellerinde kullanılan bu koltuklar sayesinde konfor seviyeniz bir hayli artacak. Koltuklar ve onun nazarında orta konsol için yapacağım tek eleştiri ise kol dayamanın sürücü koltuğu üzerinde bulunması oluyor. Ön konsola geldiğimizde ise tamamen yenilenen 9 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı gözümüze çarpıyor. Üzerinden kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonunu kullanabiliyorsunuz. Otomobile ait tüm ayarlamalara ve detaylara erişebileceğiniz bu ekranın renkleri, teması ve konumu oldukça hoşuma gitti. Yine oldukça hoş duran ve gerek tasarımsal, gerekse kullanım tarafında beğendiğim direksiyon simidinin arkasındaki göstergeler ise değişmiyor. Bu segmentte görmekten mutlu olduğum konsolun üstündeki renkli head-up display ekranını isteğe bağlı satın alabilirsiniz. Konsolun genel tasarımı makyaj öncesine göre aynı kalırken klima kontrol ünitesi ve orta konsolda donanım seviyesine göre değişimler yaşanıyor. Teknolojik tarafta gelen güncellemeler arasında opsiyonel şekilde satın alınabilen kablosuz şarj pedi bulunuyor. Bununla birlikte iç mekanın daha da ferah olmasını sağlayan ve tüm tavanı kaplayan panoramik açılır cam tavan içinde yeni C3 Aircross'un hanesine bir artı puan yazıyorum. Yeni Citroen C3 Aircross bagaj hacmi tarafında makyaj öncesine göre bir değişim yaşamıyor. Yeni C3 Aircross arka koltuklar en gerideyken 410 litre, ön tarafa dayalı iken 520 litre ve arka koltuklar tamamen yatırıldığında bagaj hacmi 1289 litreye çıkıyor. Şimdi gelin BSUV sınıfının popüler modeli C3 Aircross'un birbirinden güzel güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Hepsini öğrenelim. Yeni Citroen C3 Aircross'ta duyduğunuzda oldukça hoşunuza gidecek birçok faydalı güvenlik özellikleri bulunuyor. Sadece şehir içi kullanımında değil, arazi kullanımlarında da size avantaj sağlayacak sürücü yardımcı özellikleri şu şekilde. Yeni Citroen C3 Aircross'un hızını trafiğin akışına göre ayarlayıp yarı otonom sürüş deneyimi yaşatacak adaptif hız sabitleyici. Dış koşullar ne olursa olsun yeni Citroen C3 Aircross ile optimum sürüş sağlamayı hedefleyen, eğimli bir yolda kendi hızını sizden bağımsız şekilde ayarlayan yokuş iniş destekli kavrama kontrolü. Bunun yanı sıra renkli head-up display ekranı üzerinden trafik işaretleri okuma özelliği, yeni C3 Aircross'un ön camında yer alan kamera sayesinde herhangi bir tehlike durumunda sizin yerinize fren yapan aktif güvenlik fren sistemi, karşıdan gelen sürücüleri tehlikeye düşürmeyen otomatik yanan uzun far özelliği bulunuyor. Ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma, arka park geri görüş kamerası gibi destek sistemlerine de yeni C3 Aircross'ta sahip olabilirsiniz. Yeni Citroen C3 Aircross'un belki de tercih edilmesinde önemli bir faktör oynayacak yenilenmiş motor seçenekleri ve şanzıman özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni C3 Aircross SUV'de bir dizi verimli ve yüksek performanslı PureTech benzinli ve Blue HDI dizel motor seçenekleri bulunuyor. İlk sırada 110 beygir güç, 205 Nm tork üreten 1.2 PureTech benzinli motor yer alıyor. Ve bu motoru yalnızca 6 ileri manuel şanzıman ile yönetebiliyorsunuz. İkinci sırada ise 130 beygir güç, 230 Nm tork üreten 1.2 PureTech benzinli motor bulunuyor. Ve EAT 6 ileri otomatik şanzıman ile yönetiliyor. Dizel motor seçeneklerinin ilk sırasında 110 beygir güç, 250 Nm tork üreten 1.5 Blue HDI motor bulunuyor ve 6 ileri manuel şanzıman ile yönetiliyor.
Son sırada ise 130 beygir güç, 300 Nm tork üreten 1.5 Blue HDI dizel motor bulunuyor ve yalnızca E-AT 6 ileri otomatik vites ile yönetiliyor. Yeni Citroen C3 Aircross 18.850 Euro'dan başlayıp 26.950 Euro arasında değişen fiyatlarla Avrupa'da satışa sunuldu. Yeni Citroen C3 Aircross'un değişen ve yenilenen özellikleri en net haliyle bu şekildeydi. Makyaj öncesindeki oval tasarımı nedeniyle pek fazla içime sinmeyen C3 Aircross tam anlamıyla layığını bulmuş. Peki siz yeni Citroen C3 Aircross hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Citroen C3 Aircross hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.